Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Saadet Yasemin Öncü. Evet Ufuk Öncü, bugünkü sorun nedir? Bugünkü sorum, kadınlar neden bu balık burcu erkeklerinden şikâyetçiler? Of, balık erkekleri. Böyle hani bir balık düşün, tamam mı? Böyle balığı canlı canlı bir balık düşün ama. Suyun içinde böyle tam elinle yakalarsın da hop avucundan kaçar ya. İşte balık erkeği tam olarak o. Yani tam böyle yakaladığın, bir ilişkiye başladığını zannettiğin anda bir anda hop elinden kayar gider. Yani hiçbir zaman tam anlamıyla evet ben bu ilişkinin içindeyim demek istemez. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de bence hani balıklar burcu çok duygusaldır falan hep böyle lanse ediliyor ya. Bence balık erkekleri asla duygusal değiller. Yani duygusal değiller derken şöyle çok fazla duygu hissediyorlar ama bunu ifade etmekten daha çok bastırmayı seçiyorlar. Bu yüzden de daha mesela soğuk, daha böyle cool takılan erkekler aslında çoğunlukla balık burcu çıkıyorlar. Çok ilginçtir ki. Ve kadınlarla kurdukları ilişkide de böyle e, hani böyle tam ilişkiye başlıyorduk ama bu adam nereye gitti hissiyatını yaratan erkekler. Gerçekten çok fazla duygu hissediyorlar. Ve bu duyguyu hissetmek de çoğu zaman onlara çok zor gelebiliyor. Yani baş etmesi zor olabiliyor. Çünkü şey gibi düşünün bunu. Siz o an ne hissederseniz bunu algılayabiliyorlar. Yani sezgileri o kadar güçlü ki balık erkeklerinin. Sadece kendi duyguları değil, bulundukları ortamdaki ne kadar insan varsa onların da duygularını algılayabildiklerinden dolayı hep bu duyguları bastırma eğilimine gidiyorlar. Yani hani sadece kendi duygusunu hissedebiliyor olsa belki zaten bir sıkıntı yaşamayacak. Ama bulunduğu herkesin ya da iletişim kurduğu herkesin o şeyini hissettiği için, duygusunu hissettiği için ister istemez de çok fazla duygu şey gibi bir anda üstüne bir sürü duygu yığılıyor. Otomatikman da tamamen bundan kurtulabilmek ve kendini güvene alabilmek için bir duygusuzluk alanı yaratıyor. E, Bir taraftan çok merhametli, sevgi dolu yaklaşırken bir taraftan aşırı gaddarmış gibi davranıyor. Yani buradaki şey ikizler erkeğindeki gibi bir dengesizliğe sebep olmuyor aslında. Ama daha böyle garip bir mesafeleri oluyor. Yani tam böyle ilişkiye başlıyorsunuz. Her şey süper gidiyor. Bir anda her şeyi terse çeviriyor mesela. İşte doğum günü kutlamak istemezler. Çok güzel sürpriz yaparlar ama kendi doğum günleri kutlansın istemezler mesela. İşte hep böyle bir o kaçma halleri var. Ama bu balığı yakalayamama hali vardır ya. O yakalayamama durumunun sebep olan şey duygu hissetmekten gerçekten çok korkuyorlar. Bağlanmaktan da çok korkuyorlar. Ama öyle bir merhametleri var ki eğer ki siz mağdursanız mutlaka yardım ederler. Genelde de mağdur profil kadınları hayatlarına çekerler. O kadınları alır bir yerden bir yere taşırlar. Kadınlara çok büyük katkılar sağlarlar, geliştirirler, ilerletirler. Ama belli bir noktaya geldiğinde de bırakırlar. Bu bırakma hallerinin sebebi hani şey gibi, kendilerini sanki böyle şey gibi algılıyorlar muhtemelen. Bir kadın hayatına girdiğinde hani onu bir yere taşımak için zaten girdi. Tamam bunu yaptı, sağladı. Tamam okey. Ama diğer bir taraftan çok o soğuk duruşların, o cool duruşların arkasında genellikle çok sevecen ve çok böyle sevgiye aç bir tarafları da var. Balık erkeklerinin mesela arkadaşları çok daha iyidir. Çünkü içten içe arkadaşlarına karşı duygu hissetmek onlar için bir şey ifade etmiyor. Yani bir kadına partner olarak hissedecekleri duygunun sorumluluğuyla bir arkadaşına, bir dostuna hissedeceği sevginin sorumluluğu onlar için aynı şey değil. Bir kadını içten içe aslında kırmaktan korktukları için de bu kadar soğuk duruyorlar. Ama bu da kadınlar açısından şey gibi algılanıyor. Yani benden niye ilgilenmiyor ki, bende bir sorun mu var deyip sizin kendinizi sorgulamanıza sebep olabiliyor. Bazen çok bilmiş olabiliyorlar. Kendilerine böyle hani her şeyi ben biliyorum havasına da böyle o aslanın egosundan daha farklı böyle bir ukala binmişlik. Hani aslanın o bir egosu vardır ya. O egodan çok daha garip bir şey. Yani bunu çok sinsice yapıyorlar aslında. Hiç beklemediğiniz anda bir anda sizi ters köşeye atıyor. Hayır ben öyle düşünmüyorum deyip bir anda tersleyebiliyorlar mesela. Hiçbir zaman siz kendinizi balık erkeğiyle tam anlamıyla bir ilişkide güvende hissedemezsiniz.
Bunun sebebi, gerçekten güvensiz bir ilişkide olmanızla ilgili değil. Balık erkeğinin sadece duygularını bastırmasıyla alakalı. Çünkü gerçekten duygularını hissetmek onun için çok zor bir şey. Çoğu zaman çok iyi alan okurlar. Alan okumaktan kastım size baktıklarında ne demek istediğinizi, ne yapmak istediğinizi, nasıl bir hayattan geldiğinizi, neler yaşadığınızı, bunların her birini çok kolay aslında hissedip algılayıp okuyabilirler. Hatta bunu bir fotoğraftan bile yapabilirler. Yani birinin fotoğrafına baktığında onun seceresini dökebilirler. Bu kadar da aslında sezgisel ve yetenekliler. Ama dediğim gibi bu kadar yoğun bir şeyi hissetmek, eğer spiritüel bir konuyla ilgilenmiyorsa, bir uyanışı gerçekleşmediyse bu kadar şeyi bir arada algılayıp hissetmek çok zor oluyor onlar için ve bu yüzden kaçıyorlar aslında. Yani sizden dolayı değil ya da size karşı duygu hissedemedikleri için değil, genel anlamda kendi içlerinde yaşadıkları bu duyguyu bastırma durumundan dolayı sizden uzaklaşıyorlar. Ama bir taraftan da eğer size karşı bir gerçekten kalpten bir duygu hissederlerse de bir bocalama dönemi geçiriyorlar. Yani bir ilişkiye başladınız ya da tanıştınız, size karşı çok yoğun bir duygu hissetti. İşte ayakları yere basmaz, dünyaları önünüze sermek ister, böyle her şeyi yapmak ister. Bir taraftan da eyvah ne oluyor, ben bir şeyler hissediyorum korkusuna kapıldığı için de saçma sapan davranabilir. Hani böyle filmlerde vardır ya, hani kaş yapayım derken göz çıkarmak gibi. O tarz bir havaya bürünebilirler. Çok güzel sürprizler hazırlayabilirler sizin için. Böyle ayaklarınızı yerden kesecek. Böyle hani o filmlerdeki romantik erkeklere çok kolaylıkla bürünebilirler. Ama dediğim gibi bir bocalama evresi geçiriyorlar. O evreyi eğer sağlıklı bir şekilde atlatmayı başarırsanız, onun bu o bocalamasının kişisel olarak algılamazsanız ve ona bir zaman tanırsanız, size hissettiği duygu gerçekse, gerçekten sizinle bir şeyler yaşamak istiyorsa o bocalama evresinden sonra gerçekten güzel bir ilişki yaşayabilirsiniz. Öyle bir aldatmaları, çapkınlıkları genellikle yoktur, sadakatlidirler. Ve böyle hani o soğuk duruşlarının ya da mesafeli duruşların arkasında çok espritüel bir tarafları da vardır. Çok iyi espri yaparlar, gülmeyi çok severler, gezmeyi çok severler. Hatta böyle onlar da ikizler erkeği kadar olmasa da yeni yerler görmeyi, yeni şeyler keşfetmeyi seven erkeklerdir. Sadece dediğim gibi hani kişisel algılamamanız gerekiyor. Onun o kaçmaya çalışmaları, duygularını reddetmeleri, yo ben sana karşı bir şey hissetmiyorum gibi bazen kullandıkları kelimeler sizin kalbinizi kırabilir, bir anda sizi ters köşe yapabilir. Eğer ki bir şey hissediyorsanız ve bir ilişkiye devam etmek istiyorsanız da ona sadece birazcık zaman vermeniz gerekiyor. Siz durun, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece durun. O böyle dönüp dolaşıp zaten etrafınızda başlar dönüp dolaşmaya ve siz sabit durduğunuzda da sizi etkileyebilmek için bu sefer o bütün gardını indirmek zorunda kalır. Balık erkeği için ne kadar üstüne giderseniz o kadar kaçan erkek formlarından en önemlilerinden bir tanesi. Yani ne kadar üstüne gidersen o kadar kaçar. Ne kadar sorgularsan o kadar kendini kapatır. O yüzden siz sabit durun. Zaten o anlatmak istediğini anlatır, söylemek istediğini söyler. Daha böyle sabit ve stabil durmanız gerekiyor. Bu yüzden de daha toprak burcu grubuyla daha rahat anlaşabiliyorlar. Çünkü toprak grubu da biliyorsunuz daha sakindir, daha sabittir. Ama böyle bir havayla, bir şeyle, suyla çok böyle anlaşamazlar. Çünkü her iki tarafta hani su grubuyla da mesela her iki tarafta aşırı dalgalanma yaşadığında bu bir sıkıntıya sebep olabilir. Hava grubuyla hiç anlaşamazlar. Çünkü hava grubuna onun yaptıkları çok anlamsız ve manasız gelir. O yüzden eğer toprak grubuysanız ya da haritanızda toprak elementi baskınsa ve bir balık erkeğine aşık olduysanız ve onu elde etmek istiyorsanız sadece olduğunuz yerde durun. O etrafınıza dönüp dolaşıp gelecek. Üstüne gittiğiniz her an mutlaka elinizden kaçacak. Onun bu davranışını önlemek adına da kaçan taraf siz olursanız o sizin peşinizden gelmeye başlar. O yüzden biraz sakin ilerlemeniz, birazcık kendinizi tutmanız ve çok üstüne gitmemeniz gerekiyor. O zaman gerçekten o romantik, böyle mükemmel sürprizler yapan erkekle bir ilişki yaşayabilirsiniz. Balık erkekleri aynı zamanda da beceriklilerdir. Yani el işinde, işte evde bir tadilat olduğunda, bir şey yapılacağı zaman hani o erkeğin yapabileceği o güç isteyen şeylerde genellikle çok başarılıdırlar. Çok böyle balık erkeği olup da çok böyle hani kısa boylu tıfıl birileri bu zamana kadar ben hiç görmedim. Daha çok böyle hani o
İşte zayıf uzun boylu olabilirler ya da gösterişli bir vücutları olabilir. Bu şey anlamında söylüyorum. Hani kapı gibi adam, kalıplı adam falan tabirleri var ya. Onlar genelde balık burcundan çıkarlar. Çünkü zaten sürekli bir baskı uyguladıkları için kendilerine bedensel olarak, hacim olarak büyürler. Bu çocukluk yaşlarından itibaren gelişir. Bunun da en önemli sebebi o kendilerini koruma içgüdülerinden kaynaklı dışarıya, yani fiziksel olarak ne kadar büyürlerse, ne kadar geniş bir alan kaplarlarsa kendilerini o kadar koruyacaklarını zannettikleri için oluyor genellikle. O yüzden bir bakın bakalım nasıl bir balık erkeği var karşınızda. Böyle kaçmayı mı seviyor yoksa çok böyle duygusal mı davranmaya çalışıyorsa, yani sizin peşinizden koşan bir balık mı var, sizden kaçan bir balık mı var? Buraya bir bakın. Eğer sizin peşinizden koşuyorsa zaten gerçekten size duygu hissediyordur. Elinizden kaçmaya çalışıyorsa duygu hissetmekten korkuyordur. O yüzden kaçtığı an sabit durun. Peşinizden koşuyorsa da keyfini çıkartın. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen bu videoyu beğenin ve balık erkekleriyle ilgili nasıl bir deneyim yaşadınız yorumlarda yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.